Doğruluktan çok akıcılık prensibini benimseyin. Uzak durun. Peki onlar nasıl başardı? Ben öyle bir konuşmak istiyorum ki beni gören İngiliz zannetsin. Üçü de zaman kazandıracaktır. Erteleme çukuruna düşeriz. Benim aksanım var. Gramerim iyi değil. Aşırı evrimleşiyor. Hata yapma korkusuyla yüzleştirir. Anlaşılabilir olmayı hedef alın. Nasıl öğrendiniz ana dilinizi? Karşı taraf da sizi anlamaya çalışır. Hobidir aslında. Disiplin ve devamlılık sağlamaktır. Kendinizi keşfedeceksiniz. Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Biraz da canınızın sıkkın olduğunu da biliyorum. Ama bugün tamamen bu sıkıntılarınızı hep beraber çözeceğiz. Ben Ozan Sontur arkadaşlar. Bugün sizinle dil öğrenmeye çalışan herkesin karşılaştığı ortak bir problemden bahsedeceğiz. Peki nedir bu problem? Dil öğrenmeye başlarken nereden ve nasıl başlayacağımızı bilememek. Peki sizce bu bir sorun mu? Bence değil. Çünkü bu sorunu sorun yapan bizim ona olan yanlış yaklaşımımızdır. 7 dil bilen bir poliglot olarak hayatımda elde ettiğim tecrübelerimi, çalışmalarımı derleyip toplayıp bu sorundan tamamen nasıl kurtulacağımıza dair kendi hayatımda da kullandığım 5 kritik adımdan bahsedeceğim arkadaşlar. Bunlar sadece dil öğrenmeye yeni başlayanlar için değil, aynı zamanda belli bir seviyeye ulaşmış, daha önceden başlamış kişiler için de çok önemli. Çünkü bu adımlar bana sonradan çok büyük zaman kazandırdı. Size de önemli ölçüde zaman kazandıracaktır. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemenizi kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Videoya başlamadan önce arkadaşlar sizden istediğim bir şey var. Tabii ki abone olma değil, abone de olursanız sevinirim. Önünüzde not alabileceğiniz bir materyal bulundurmanız çok iyi olur. Çünkü video içerisinde adımlardan bahsederken bazı sorular size yönelteceğim. Ve bu soruları daha sonradan cevaplamanızı isteyeceğim. Videoyu burada durdurun. Kağıdınız olur, kalem olur. Bir not ayarlarsanız kendinize video daha da faydalı olur. Daha da fazla zamanınızı almak istemiyorum. Hadi birinci adımla başlayalım. Evet arkadaşlar, birinci adımımız hedef belirleme. Arkadaşlar dil öğrenmeye başlarken mutlaka ve mutlaka bir hedefiniz olsun. Çünkü bir hedefiniz olmadan ilerlemeniz zorlaşır. Mesela İngilizceyi mi öğrenmek istiyorsanız? Şu soruyu oturun ve kendinize sorun. Ben bu dili neden öğrenmek istiyorum? Bu dili öğrenmemdeki amaç ne? Ve bu dilin bana ileride getirisi ne olacak? Mesela seyahat için mi öğrenmek istiyorsunuz? Kültür için mi? İş için mi? Veya herhangi bir sınava mı hazırlanıyorsunuz? Ya da akademik yönde bir çalışma mı yapacaksanız, hedefiniz neyse, amacınız neyse bunu spesifik bir hale getirin arkadaşlar. Çünkü dil öğrenme süreci uzun soluklu bir süreç arkadaşlar. Hedefiniz, varmak istediğiniz yer belli değilse bu uzun yoldan nereye, nasıl varacağınızı bilemezsiniz. O yüzden sağlam bir hedef belirleyin kendinize. Hangi dili öğreniyorsanız öğrenin arkadaşlar. Hiç fark etmez. Bir hedefiniz, amacınız olsun. Oturun ve bu sorulara dürüst bir şekilde cevap verin arkadaşlar. Her ne yapmak istiyorsanız, her hedefiniz neyse dil üzerinde, onu oturun, biraz canınız sıkılacaktır ama yapmaya çalışın, biraz zorlayın kendinizi. Yani hayatımızda her alanda bu geçerli. Çünkü yeni bir şey yapıyoruz, yeni bir şey öğreniyoruz. Elbette sıkılacağız, elbette zorlanacağız ama zorlanmamız gerekiyor. Çünkü kolay değil. Kolay olsaydı herkes yapardı arkadaşlar. Hadi ikinci adıma geçelim. Mükemmel olmayı beklemek. Arkadaşlar dil öğrenmeye başlarken mükemmel olmayı beklemek bizi gerçekten ilerlemekten alıkoyar. Ve hiçbir zaman başlayamayız. Hep erteleme hastalığına kapılıp erteleme çukuruna düşeriz. Bazen çevremde bana soranlar oldu. Sen bu kadar dili nasıl öğrendin? Ne yaptın da öğrendin? Ve ben de bunlara bu şekilde cevap veriyorum. Siz niye öğrenemiyorsunuz? Ve bana verdikleri cevap şu. Benim aksanım var. Gramerim iyi değil. Şimdi arkadaşlar bu gerçeği göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bizim büyüdüğümüz coğrafya, konuştuğumuzun dil yapısı, konuşma yapısı başka bir dille benzer olmuyor. Ve kalkıp da o dile mensup insanlar gibi konuşmak biraz absürt kaçar. Mesela hiç Türkçeyi mükemmel bir şekilde konuşan İngiliz gördünüz mü? Göremezsiniz. Mesela İngilizceyi iyi aksanla konuşan çevremizde arkadaşlarımız da vardır. Benim de bazı arkadaşlarım var. Çok güzel aksanla İngilizce konuşurlar. Bu geliştirilebilir bir şey. Ama kalkıp da ben öyle bir konuşmak istiyorum ki beni gören İngiliz zannetsin. Ben öyle bir Japonca konuşmak istiyorum ki beni gören Japon zannetsin. Arkadaşlar böyle bir şey mümkün değil. Mesela İngilizce üzerine örnek verirsek işte bildiğiniz gibi Amerikan aksanı diye bir gerçek var ve İngiliz aksanı diye bir gerçek var. Şimdi bana derseniz hangisini daha çok tercih ediyorsunuz? Ben Amerikan aksanını daha çok tercih ederim. Çünkü Amerika'da yaşayan farklı uluslardan dolayı
biraz İngilizcenin doğal yapısını korumuştur. Ve konuşurken daha anlaşılır bir konuşma ortaya çıkar. Ve telaffuzları daha kulağa hoş gelir. Ama aynı şeyi İngilizcesi için konuşamam. Hatta bir ara bir arkadaşım vardı. Konuştuğumuz zaman söylediği şeyi anlamazdım. Sadece konuştuğu kelimelerden bir şeyler anlamaya çalışıyordum. O an şöyle bir şüpheye düştüm. Gerçekten bu dil bunlara mı ait? İngilizcesi mesela kendi aralarında da bile anlaşmazlık oluyor. Çünkü İngilizcesi aşırı evrimleşiyor. Konuşurken söyledikleri kelimeleri yutuyorlar. O yüzden bir şey anlayamıyoruz. Burada size tavsiyem mükemmel konuşmayı beklemek yerine ve mükemmel bir gramer öğrenmek yerine anlaşılabilir olmayı hedef alın. Mesela mutlaka günlük hayatınızda dışarıda bir turistle karşılaşmışsınızdır ve çok klişe olan bir soru vardır. Mesela ben buraya nasıl gidebilirim diye soru yönelttikleri zaman siz hiç böyle bir yanıt verdiniz mi? Sizin aksanınız çok kötü, yanlış da konuşuyorsunuz. O yüzden sizi anlamadım. Gidin başkasına sorun diye bir cevap verdiniz mi? Aynısı bizim için de geçerli arkadaşlar. Bugün konuşmaya başladığınız zaman karşı taraf da sizi anlamaya çalışır. O yüzden mükemmel konuşmak diye bir şey kendinize kayda edinmeyin. Sadece anlaşılabilir olmaya önem verin. Ne anlatmak istediğinizi açık bir şekilde karşı tarafa aktarmaya çalışın. Yabancı dili böyle konuşursanız sizin için yeterlidir. Ya sadece konuşmak üzerine değil, hedefiniz neyse, sınava mı hazırlanıyorsanız, akademik yönde çalışmalar mı yapıyorsanız veya seyahat mi ediyorsanız, hangi alana yöneliyorsanız basit düşünmeye meyilli olun arkadaşlar. Mükemmeliyetçilikten uzak durun. Hatta size bir tecrübemden bahsedeyim. Üniversitenin ikinci yılıydı yanlış değilsem. Bilirsiniz üniversite okuyanlarınız bilir. Amfiler vardır. Böyle büyük büyük işte 200 kişilik, 300 kişilik amfiler olur. Ve orada bazen sunumlar gerçekleşir. Şimdi ben de o gün derse geç kaldım. Neredeyse son girenlerden biriydim. Derse geçtim, oturdum. Daha konunun ne olduğunu farkında değilim. Sadece oturduğum gibi sınıftakiler direkt beni seçti. Ben daha hiçbir şey anlamamışken sadece belli başlı adımlardan bahsettiler, konulardan bahsettiler. Bu konu hakkında bir sunum yapacağımızı söylediler. Şimdi ben de tabii ki bilmiyorum, sahneye çıkacağız, sunum falan yapacağız, grubun lideri kimse çıkacak falan. Ben daha hiç fikrim yok ve amfidekiler komple yabancı. Sadece Türkiye'den gelen biz 2 kişi varız o gün derste. İşte bir 5 dakikalık bir hazırlanma süresi verdi hoca. Sonra birden tahtaya çağırdı. Konuyu anlatacaklar, sahneye çıksın. Ben onu duyduğum gibi elim ayağım titremeye başladı. Türkçeyi zar zor toplum önünde konuşan biriyken ben lise çağlarımda ve ortaokul çağlarımda derse geç kalırken derse girmezdim yani. Sınıftakiler böyle bana bakacak da ben kapıyı açacağım, gireceğim içeri. Vallahi yani takılıp düşerdim yani, öyle bir fobim vardı. O yüzden geç kaldığım zaman derslere girmezdim genellikle. Neyse, işte sahneye çıktık. Herkes sırayla, ben titriyorum, korkuyorum. Ne anlatacağım, nasıl anlatacağım? Yani o bahsedilen adımları ben çoktan unutmuşum bile. İşte şimdi herkes teker teker çıkıp anlatmaya başladı. Çıkan herkes işte orada 150 kişi izliyor seni. Onun bir korkusu var, heyecanı var. Ayrıyeten o konuyu düzenli bozmadan anlatma gereksinimi var. Şimdi birçok problemle karşı karşıyayız. Ve ben de orada hocanın yanındayım. Hoca da değerlendirmeye başlıyor. Anlatanlar üzülerek oturuyor. Hoca da orada eksi birçoğuna eksi koydu işte. Ben de onları gördükçe heyecanım ve korkum tavan yapmıştı bile. Konu tamamen aklımda çıkmış. Sadece başlık var aklımda. Ve o an hatırladığım tek şey, şöyle bir şey sormuştum kendime. Korkunun ecele faydası yok Ozan dedim. Yüzleşme vakti dedim. Ve çıkıp başladım. Çoğunun işte 3-4 dakikada anlattığı konuyu ben hızlıca 1-1,5 dakikada anlattım. Ama tek bildiğim şey şuydu. Konuyu gayet güzel ve açık bir şekilde anlatmıştım. Ve o an bitirdiğim gibi dönüp hocaya baktım. Hoca direkt alkışladı beni. La ben ne anlattım daha? Hani orada Shakespeare mi oldum, ne oldum? Ve gerçekten amfide çoğu kişi ayağa kalktı. Çoğu kişi alkışladı beni. Ve o an öyle bir özgüven hissettim ki demek ki korkulacak bir şey yok. Ve ondan sonraki sunumlarda onu batırdım. Çünkü hani o korkuyu atlattım ya üzerimde. Artık o kendini sığdıramama gibi bir enerji doğar insanın içinde ve hazırlamadan direkt hocaya söylerdim, ben anlatmak istiyorum. Ve kalkardım. Konuları birbirine bağlayamazdım, anlatamazdım. Çoğunu batırırdım yani. Çoğunu batırdım zaten. Ama umurumda değildi. Çünkü bir defa o korkuyu attım üzerimde. Artık hata da yapsam, yapmasam da gam yemem. Çünkü kimsenin de umurunda değildi zaten. Ve işin ilginç tarafı, şöyle bir şey fark ettim. Ozan dedim, sen bugüne kadar İngilizceyi çok yanlış öğrenmişsin. Arkadaşlar, mükemmelliyetçilik gerçekten bizi bir şeylere başlamaktan alıkoyar. Ve mükemmel olma isteği bizi hata yapmak korkusuyla yüzleştirir. Ve hata yapmaktan korkarsak aksiyon
aksiyona geçemeyiz arkadaşlar. Aksiyona da geçemezsek herhangi bir sonuç ve başarı elde edemeyiz. O yüzden her şeyin başı olan mükemmelliyetçiliğin daha küçükten başını kesin gitsin. Korkmayın, hatalarınızla yüzleşin, hatalarınızla kucaklaşın. Çünkü bu hatalar öğrenme sürecinin bir parçasıdır. Sadece bu konu için geçerli değil. Hayatımızın her alanında bu geçerlidir. O yüzden kendinize böyle bir ilke edinin. Her zaman bugününüz dününüzden daha iyi olsun. Kendinizi geliştirmeye önem verin. Hata yaparak öğreneceksiniz. Hele ki başlarda zaten çok hata yapacaksınız. Ve bu hata yaptıkça yavaş yavaş azalacaktır. Sadece bu süreçten keyif almaya odaklanın. Dil öğrenmeyi kendinize bir görev, bir iş olarak vermeyin arkadaşlar. Çünkü çoğunun yanlış yaptığı şeylerden biri de bu. Dil öğrenmeyi bir görev olarak düşünür. Hayır, dil öğrenme bir hobidir aslında. Ve yanlış yaklaştığımız için fobi haline gelir. Ve ben her zaman hayatımda şöyle bir mentaliteyle yaklaştım. Yabancı dil, İngilizce olur, farklı bir dil olur. Hiçbir şekilde ders çalışarak öğrenilebilecek bir şey değil. Sınavlara hazırlanıyorsanız çalışarak öğrenmeniz gerekir mi? Elbette. Ama belli bir süreden sonra konuşma gereksinimi de duyacaksınız. Ve en çok sevdiğim tarafı, yabancı dil öğrenirken hayatınızın her noktasına entegre edebilirsiniz. Konumlandırabilirsiniz. Mesela yolda yürürken podcast dinleyebilirsiniz. Veya otobüsteyken, arabadayken kelime kartlarınız varsa orada kelime öğrenebilirsiniz. Veya açıp orada YouTube'da İngilizce ile ilgili, yabancı dille ilgili bir şeyler izleyebilirsiniz. Bu süreci hayatınızın her alanında konumlandırmaya çalışın. Keyif almaya odaklanın. Bir görev olarak düşünmeyin bunu. Ve emin olun, nasıl başlamam gerektiğini düşünmek yerine birkaç ay içerisinde hedeflediğiniz yere ulaşacaksınız. Sadece sabredin ve keyif almaya odaklanın. Saplantılı hale gelmek. Peki nedir saplantılı hale gelmek? Hangi alanda ilerliyorsanız ilerleyin arkadaşlar. Özellikle sınava hazırlananlar için. Mesela çevremde bazı arkadaşlarım vardı. Gramer onlar için aşırı takıntılı bir hale gelmişti. Ha öğreneceğim de ha öğreneceğim de ha yapacağım da ha yapacağım. Yani başka bir şey görmezlerdi. Gidip gelirlerdi, sadece gramer üzerine yoğunlaştırırlardı. Ve onların çoğu için sınav başarısız sonuçlanmıştı. Çünkü başka öğrenebileceği şeylere fazla zaman ayırmıyorlardı. Bu sadece gramer için değil. Mesela fazla kelimelere de takıntılı olmak. Çünkü çok fazla kelime öğrenmekle de olmuyor bazen. Çok yazmaya önem vermek de belli bir süreden sonra zararlı hale gelir. O yüzden bu öğrenme süreciniz boyunca bir denge oluşturmaya çalışın. Ve ben her zaman şöyle bir tavsiye vermişimdir kendi çevremdeki insanlara. Doğruluktan çok akıcılık prensibini benimseyin. Yani olabildiğince hızlı bir şekilde geçmeye çalışın. Daha sonradan hatalarınız varsa, eksikleriniz varsa döner bakarsınız. Soru çözmeye de zaman lazım. Çünkü sizin nerede eksiğiniz varsa, nerede yanlışınız varsa üstüne yoğunlaşmakla değil de üstünden geçip soru çözdüğünüz zaman fark edeceksiniz. Ve sonradan geriye dönüp ve o eksik parçaları yani yapboz gibi tamamlaya ilerleyeceksiniz. O yüzden yoğunlaşmayın. Saplantılı hale getirmeyin. Çünkü bu zamanla sizde stres yaratacaktır. Yani çok yoğunlaşmanız sizin çok iyi öğrenmenize yol açmaz. Daha çok içinde kaybolmanıza sebep olur. O yüzden başlamadan bitirirsiniz. Ki çoğu böyle oluyor. İnsanların çoğunun yabancı dil öğrenmemesinin sebebi bu. Saplantılı hale getiriyorlar. Mesela yabancı dil okumayıp da çok güzel İngilizce konuşan tanıdıklarım var. Yani hiçbir şekilde İngilizce olsun veya başka dilde olsun herhangi bir eğitim olmadan çok güzel bir şekilde konuşan insanlar var. Peki onlar nasıl başardı? Oturup da gramer mi çalıştılar? Oturup da saatlerce, günlerce kelime mi öğrendiler? Bazen ne anlatmak istediklerini doğru bir şekilde aktarmak için yeterince gramer, yeterince kelime bilgisi, işte yeterince kelime nasıl telaffuz edilmeye dair şarkılar dinlediler, podcastler dinlediler veya filmler izlediler ve zamanla gelişen bir aşinalık ortaya çıkar. O zaman söylersiniz, demek ki ben yetenekliyim. Ama yetenek çalışmaktan geldiğini fark edeceksiniz. O yüzden saplantılı hale getirmeyin. Amacınız her neyse, konuşmaksa, sınava hazırlanmaksa, seyahatse, bu bütün konularda geçerli arkadaşlar. Nerede kendinizi eksik hissediyorsanız orada gelişmeye önem verirsiniz. Amacınız hızlıca içinden kurtulup çıkmak olsun. Bir günde öğrenmemiz gerekenleri her gün öğrenmektir. Şimdi arkadaşlar, bir dili öğrenmenin en etkili yollarından biri o dili hayatımızın bir parçası haline getirmektir kesinlikle. Mesela telefonunuzu hedeflediğiniz dilde kullanabilirsiniz. Veya o dilde bloglar okuyabilirsiniz. Müzik dinleyebilirsiniz. Bunlar kesinlikle dil öğrenme sürecinde yapılması gereken şeyler. Ama mühim tarafı bu değil.
mühim tarafı disiplin ve devamlılık sağlamaktır. Şimdi çevremde gördüğüm sık yapılan hatalardan biri arkadaşlar, mesela bazıları var ki birinci gün diyor ki ben 10 kelime öğrendim. Gramerin bu konusuna başladım. Konuşmayı hedefleyenler için telefonumu karşıma aldım. O gün yaptıklarımı 5 dakika boyunca işte İspanyolca'da anlattım. Gayet güzel. Ama arkadaşlar şunu aklınızda kesinlikle bulundurun. Dil öğrenme sürecinde bizim gelişimimize etki eden bir günde öğrendiklerimiz değil. Bir günde öğrenmemiz gerekenleri her gün öğrenmektir. 3-4 günde bir 5 saat çalışacağınız arkadaşlar, her gün 1 saat çalışın, gerçekten daha faydalı olacaktır. Yani önemli olan bu zinciri kırmamaktır. Dil öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar o dille olan bağınızı güçlendirmeniz gerekiyor. Eğer ki güçlendiremezseniz zamanla pes edersiniz. Öğrenme isteğiniz azalır. Yapamayacağınızı düşünürsün. Halbuki o kadar zor bir şey değil. Sadece bazen düşünün çocukluğunuzda. Kendi ana dilinizi öğrenirken nasıl öğrendiniz ana dilinizi? Bir oturun düşünün. Dil öğrenme serüveninize başlayın. Kendi öğrenme tarzınızı keşfedin. Kesinlikle herkesin öğrenme tarzı farklıdır. Görsel olarak iyi bir öğrenici misiniz? İşitsel olarak mı? Okuyarak mı? Yazarak mı? Bunu oturun kendinize sorun arkadaşlar. Ve kendinize uygun olan yöntemi bulun. Ama genel olarak çevremde gördüğüm yaygın hatalardan biri de bu arkadaşlar. Görsel bir şekilde çok daha iyi öğrendiğini düşünen bir kişi ben demek ki işitsel konuda öğrenemem diye bir algıya kapılıyor. Bu çok yanlış bir algı arkadaşlar. Görselde daha iyi öğrenirsiniz ama mutlaka işitsel olarak da öğrenirsiniz arkadaşlar. Bu hayatımızın her alanda geçerli. Özellikle dil konusunda. Dil konusunda işitsel olarak olmazsa sadece görsel olarak çalışmanız, iyi bir öğrenici olmanız bir şeye yaramaz. Bazen yazmanız da gerekecektir. Bazen okumanız da gerekecektir. Yani dil öğrenmeye başlarken kompleks bir yaklaşımla yaklaşmalıyız. Mesela ben dil öğrenirken görsel ve işitsel yeteneklerimi kullanırım ve bazı zamanlar kendimi eksik bir şekilde geliştiğimi hissettim. Mesela kelimeler öğrenirken görsel ve işitsel hafızamı kullanarak daha iyi öğreniyordum. Ama zamanla unutuyordum o kelimeyi. Çünkü kalıcı bir hale getirmiyordum. Ondan sonra yazmaya başladım kelimeleri. Cümle içerisinde kullanmaya başladım. Ve benim için kelimeler daha kalıcı bir hale geldi. Çünkü farklı öğrenme tarzlarıyla yaklaştığım için, kompleks olarak yaklaştığım için o yüzden bütün bu öğrenme tarzlarını kullanmayı deneyin arkadaşlar. Ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Unutmayın, dil öğrenme süreci uzun soluklu bir maratondur. İlk adımı atmayı deneyin. Nerede olursanız olun, kim olursanız olun hiç önemli değil. Bunu hiç beklemeyeceğiniz insanlar bile öğrenebiliyor arkadaşlar. Sadece yapmanız gereken ilk adımı atmak ve ondan sonra her adımda nasıl geliştiğinizi fark edeceksiniz. Video içerisinde size sorduğum soruları oturup ne kadar zaman alır önemli değil. Oturup üzerine düşünün arkadaşlar. Kendi öğrenme tarzınızı, hedefiniz neyi, amacınız neyi, mükemmelliyetçilikle yaklaşıyor musunuz, yaklaşmıyor musunuz? Onları bir kağıda dökün arkadaşlar ve kendinizi keşfetmeye odaklanın. Daha sonrasında zaten nereden nasıl başlayacağınızı kendiniz keşfedeceksiniz. Her şey kendi kendiliğinden yerine oturacaktır. Savaş sanatlarından geçen şöyle bir söz okudum arkadaşlar. Bir savaşı savaşmadan da kazanılabileceğini söylüyor. Peki nasıl? Diyor ki eğer savaştan önce derin bir analiz, derin bir plan oluşturursanız zaten savaşa varmadan savaşı kazanmış oluyorsunuz. O yüzden hazırlığınızı iyi yapın. Amacınızı belirleyin, yola koyulun. Hata yapmaktan korkmayın arkadaşlar. Ben yaptıysam siz de yaparsınız arkadaşlar. Size inanıyorum ve güveniyorum da. Ve arkadaşlar sizden böyle bir şey rica ediyorum. Cevapladıktan sonra hedefiniz, amacınız ve hangi dili öğrenmek istiyorsanız aşağıya yorumlara yazın ve yorumlarda tartışalım. Ve ileride oluşturacağım içeriklerin nokta atışlı sizi daha iyi temsil edecek içerikler oluşturmam için de bana yardımcı olacaktır. Ekstra başka öğrenmek istedikleriniz olursa yine aynı şekilde yorumlara yazın. Yorumlarda buluşalım. Arkadaşlar bu video sizin için faydalı olduysa bu ve buna benzer ileride oluşturacağım içeriklerden faydalanmak istiyorsanız sadece yapmanız gereken tek şey arkadaşlar kanala abone olursanız sevinirim. Gelecek videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirim butonunu açmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü bu kanalda gerçekten faydadan başka hiçbir şey öğrenmeyeceksiniz. Videoyu da burada arkama bıraktığım ve poster haline getirdiğim bir sözle kapatmak istiyorum. Ludwig Wittgenstein diyor ki benim dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır diyor. Haydi kendinize iyi bakın dostlarım. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.